Merhaba yazılımla PHP derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde arkadaşlar operatörlerden bahsetmiştik. Sonlandırmıştık operatörleri. Bu operatörümüzde karşılaştırma, true, false gibi değerleri döndürmüştük. Bugün ise size koşul ifadelerinden bahsedeceğim. Koşul ifadelerimiz PHP'de veyahut da başka bir programlama dilinde if, else, else if ve switch case gibi yapılar bizim koşul ifadelerimizdir. Hemen koşul ifadelerini şu şekilde bir örnekte bahsedelim. Ama önce bir dosyamızı oluşturalım. Yeni diyorum. Koşul ifadeleri nokta php. Hemen PHP taglarımı aktif hale getiriyorum ki PHP kodlarımızı yazmaya başlayalım. If, else, else if, switch case'ten bahsettik. Bunlar bizim koşul yapılarımız. Örnek verecek olursak bir ilan sitesi düşünelim arkadaşlar. Bu ilan sitesinde 15 gün süre boyunca biz ilanlarımızı ücretsiz bir şekilde yayınlıyor diye bir koşulumuz olsun. Bu koşul sonrası eğer süre 15 günü doldurduktan sonra bu koşul sonrası bize sistem otomatikman bir uyarı veriyor. Bu uyarı diyor ki süreniz doldu, ilanınızı kaldırıyoruz. Eğer ilanınızın devam etmesini istiyorsanız şu ücreti ödemeniz gerekmektedir. İşte arkadaşlar bu tür koşullar hep if, else if, else, switch case gibi yapılardan bize dönüyor. Hemen bir örnek üzerinden if yapısını sizlere anlatmaya çalışayım. Ben bir değişken oluşturuyorum. Dolar işareti a diye eşittir 5 değerini bu değişkene atıyorum. Ve diyorum ki if. If'in zaten İngilizce karşılığı eğer demek. Parantezlerimi açıyorum. Bu parantezlerin içine ben koşulumu yazıyorum arkadaşlar. Koşulum ne olabilir? Dolar işareti a büyüktür 3'ten diyorum. Eğer bu işlem doğruysa bana süslü parantezler içinde hemen ne yazsın arkadaşlar? Desin ki echo çift tırnak içinde a sayısı 3'ten büyüktür desin ve noktalı virgülümü koyuyorum, kaydediyorum. Mantık olarak düşündüğümde evet a sayısı 3'ten büyüktür. Ben bu koşulu bu sonuca bağladım. Hemen tarayıcımda göreyim bunu. Çalışacak mı? Pardon. Yeniliyorum. Koşul ifadeleri diyorum. Evet a sayısı 3'ten büyüktür. Sonucunu bana ekrana yazdı. Güzel. Şimdi ben bu if koşulunun başka bir şartını nasıl ekleyebilirim? İşte orada devreye else giriyor. Hemen buraya bir echo ile hr diyorum. Ve yeni bir örneğe geçiyorum. Pardon şunu PHP kodlarının arasına yazacağım. Dolar işareti b diye bir değişken oluşturuyorum. Ve buna 3 değerini atıyorum. Ve diyorum ki if koşulumu yazacağım. Bu koşulum diyeceğim ki dolar işareti a büyüktür 4'ten. Ve artık olaylarımı yazmam gerekiyor. Echo diyorum. Tırnak içinde a sayısı 4'ten büyüktür. 4'ten büyüktür. Peki mantık olarak baktığımda B'ye 3 değerini atadım. B 3'ten büyük müdür? Hayır. O zaman ben buraya bir else döndüreceğim değil mi arkadaşlar? Diyeceğim ki else değil ise yani A 4'ten büyük değil ise yine bir sözlü parantez açıyorum ve diyorum ki şuraya bu olayın sonucunu yaz. Echo çift tırnak içinde buraya B sayısı dememiz lazım. A sayısı demişiz. B sayısı 4'ten küçüktür. Ve noktalı virgülümü koyuyorum.
Koşulum A'nın 4'ten büyük olup olmadığını bana ekrana yazması lazım. Hemen geliyorum tarayıcıma. Yeniliyorum. Hata verdi 11. satırda. Buraya noktalı virgül koymamışız. Pardon arkadaşlar. Hemen yeniliyorum sayfamı. F5 diyorum. Bakın B sayısı 4'ten büyüktür sonucunu verdi. Peki B 4'ten büyük mü? Hayır. Burada bir mantık hatası oldu. Koşullarımız ters oldu galiba. Hayır. Burada niye böyle döndürdü? Yenileyelim. B eşittir 3 dedim. Pardon arkadaşlar, bakın A yazmışım buraya da. Hemen B diyorum. Kaydediyorum. F5 diyorum, bakın B sayısı 4'ten küçüktür dedi bize. Güzel. Burada bir hata yapmıştık. A değişkeni çağırmıştık. Biz burada B değişkeni atadık. Kafamız A'ya gitmiş. Hatamızı düzelttik. Evet, ben B'ye 3 değerini atadım ve B'yi bir karşılaştırma yaptım. Bir koşul koydum. B 4'ten büyük ise B büyüktür diyecek. Değilse B 4'ten küçüktür ifadesini ekrana yazacak. Ve bize ekrana ne yazmıştı? B'nin 4'ten küçük olduğunu ekrana yazmıştı. Güzel. Bir HR daha atalım ve şimdi ise çift koşullu, yani if, else if gibi koşullarımızı görelim. Geliyorum, dolar işareti sayı diye bir değişken oluşturuyorum. Ve bu sayıya ben 3 değerini, yok 5 değerini atıyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. If diyorum ve koşulumu yazıyorum. Dolar işareti sayı büyüktür 5'ten diyorum. Ve süslü parantezlerimle ifademi yazacağım. Diyeceğim ki echo çift tırnak içinde sayı 5'ten büyüktür. Noktalı virgülümü koydum. İlk koşulumun sonucunu yazdım. Değilse, yani else if dersem, başka bir koşul daha belirlersem diyeceğim ki, pardon, buraya köşeli parantez, üstü parantez değil, normal parantez koyacağım. Bir koşul daha yazacağım. Diyeceğim ki bu koşuluma dolar işareti sayı eşit 5 ise üstü parantezimi açıyorum ve diyorum ki echo çift tırnak içinde sayı 5'e eşittir. Noktalı virgülümü koyuyorum. Eğer sayı 5'e eşit değil ise else diyorum ve süslü parantezlerime diyorum ki sayı 5'ten küçüktür. Echo sayı 5'ten küçüktür. Ve noktalı virgülümü koyuyorum. Hemen koşulumuza tekrar bakıyoruz. If diyorum. İlk önce sayı diye bir değişken oluşturuyorum. Sayıya 5 değerini atıyorum. Ve diyorum ki eğer sayı 5'ten büyük ise echo sayı 5'ten büyüktür. Else if diyorum. Başka bir koşul belirliyorum. Ve bu koşulda diyorum ki sayı eşit 5 ise echo sayı 5'e eşittir. Değil ise echo sayı 5'ten küçüktür. Sayı 5'ten küçüktür. Hemen bakıyorum ekranıma nasıl bir sonuç dönecek. F5 diyorum. Bakın sayının 5'e eşit olduğunu söyledi. Güzel. Baktığımda ben sayıya 5 değerini atadım ve sayının 5 olduğunu mantıksal olarak biliyorum. Ben buraya 6 desem ne olacak arkadaşlar? Kaydediyorum. Bakalım nasıl bir sonuç dönecek. F5 diyorum. Sayı 5'e eşittir dedi hala. Pardon. Bak şuraya 5 diyeceğim. Değeri 6'ya atacağım. Yeniliyorum. F5 dediğimde sayı 5'ten büyüktür diyecek bize. Evet, ben sayıyı alt değerine atadım. Sayıyı 5'ten büyük olarak belirttim ve ilk koşulumu sonucunu bana ekrana yazdı. Evet arkadaşlar, if, else if bu şekilde. Daha gelişmiş projelerde
if mantığını daha kapsamlı, daha detaylı sizlere anlatacağım. Herkese iyi çalışmalar. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayalım. Herkese iyi çalışmalar tekrardan.